kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 10 dakikada hazırlayıp fırına koyabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir çörek tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de çok fazla malzeme gerektirmiyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağını alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hamurun kolayca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 su bardağı süt ekliyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Sıvı malzemelerin tamamını yoğurma kabına koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ilk olarak 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şeker ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Son olarak unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Güzelce karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Sizler lütfen bu aşamada ununuzu azar azar ekleyin. Böylelikle hamurun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Çöreklerin lezzetli ve gevrek olması için hazırladığınız hamurun da yumuşak olması oldukça önemli. Hamur yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Bu aşamada spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üstleri açarak ısıtıyorum. Çöreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. En son içerisine 1 tatlı kaşığı çörek otu ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kolaylıkla toparlanıyor ve çok fazla yoğurmama gerek kalmıyor. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması lazım. Aksi halde soğuk fırına girmesi halinde çörekleriniz kuruyacaktır. Hamurum toparlandı. Şimdi tezgaha alarak yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve elime yapışmayan güzel bir hamur hazırladım. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra yuvarlak bir form veriyorum. Yuvarladıktan sonra ilk olarak 2 eşit parçaya kesiyorum. Bezelerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getirdikten sonra 6 eşit parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 12 adet çörek elde ediyoruz. Bezelerimin tamamını keserek hazırladım.
Şimdi kestiğim hamuru yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra yaklaşık çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Ve de bu açtığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit ve de gerçekten çok lezzetli bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Hamurların tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. İlk olarak yuvarlıyorum. Daha sonra çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açtıktan sonra tepsiye diziyorum. Çöreklerin tamamını hazırlayarak tepsiye koydum. Şimdi kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamının üzerine yumurta sarısı sürerek hazırladım. Çöreklerime desen vermek için ben böyle bir aparat kullanıyorum. Sizler de buna benzer bir aparat kullanarak çöreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Çöreklerimin tamamını hazırladım ve şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen çöreklerimi fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Çöreklerimin altı üstü nar gibi kızardı ve gördüğünüz gibi şekli şahane oldu. İlk sıcaklığı giden çöreklerimi hemen sunum tahtasına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Yapımı sadece 10 dakikanızı alacak bu çörekleri mutlaka denemelisiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.